Sanki böyle birine piyango çıkmış ve tatile gitmiş gibi görünüyor. Ama bunu ne sağlıyor? Kredi kartının çalışıyor olması. Tabii bir de bir ay sonra onu ödemen gerekecek. Ve döngü arada bir seni tatile çıkartabilir, gönderebilir ama ne olacağınız belli değil 10 yıl sonra. Mesaiden sonra da şirketle bağınız kopmuyor. Sürekli orada olmanız isteniyor. Eğer bu trafik, bu yoğunluk, bu kaos sorunu olsaydı İstanbul'da ilk gitmesi gereken minibüsçüler ve taksicilerdi. Büyük bir tempo içinde yoğunluğunda koşuyorsunuz ve yapılan işin anlamı yok. Mesela doktorda da tempo var ama sonuçta bir hayata, birilerinin hayatına dokunduğunu, sağlığına dokunduğunu, olumlu geliştirdiğini düşünüyor. Son dönemde kentin ve kentleşmenin kendisi sorgulanmaya başladı. Refah adacıkları oluştu şehrin içinde. Ya bu adacıkların içinde olacaksın ya da o zaman kentin eksikliğine daha fazla yaşıyor olacaksın. Mars'ta hayat kursan böyle bir şeye dönüşür herhalde. Yani bunu rezidansın içine kurmaya çalışıyoruz. En kıymetlisi aslında o kent hayatını sorgulayan, ondan çıkmak isteyen bana göre. Plazayı bırakıp kırsala yerleşenlerle hala plazadakiler arasında bir bağ var. Kent bir şekilde kırsalda bu iş ritmini orada da dayatmaya başlıyor. Şimdi sen işte sipariş veriyorsun, diyorsun ki niye benim ürünüm gelmedi 2 güne? Niye böyle geldi falan dediğinde bakın birden o dayatmayı başlıyoruz. Bu şeye benziyor biraz. İstanbulluların tatil yapmasında da bu var. 1 haftalık tatilde aslında 2 haftalık tatil yapmak istiyor. Yemekler hızlı gelmeli, her şeyi görmeli, bir anda denize girmeli, turistik yerleri gezmeli falan böyle her şeyi bir arada sıkıştırılmış istiyor. Ama gittiği yerdeki sakin. Evet bu refah adacıklarına girdiğinde mutlu olabilirsin, korunaklı bir yerde olabilirsin ama çıktığın an tekrar o kentin içindesin, tekrar bu açmazın içindesin. Muazzam bir kalabalıklık, aralarının girifli, açmaz olduğu, bağlantıların garip olduğu bir kente doğru geçiyor ve içinde kendimize yarattığımız adacıklar var. Şirketlerin istihdam politikaları değişmiş gibi görünüyor. Eskiden bir şirkete girerdiniz, o şirkette emekli olurdunuz. Ama şimdi şirketlerde şöyle bir eğilim var. Yani her şirket için de söyleyemem ama yavaş yavaş özellikle İstanbul'da, plaza çalışma hayatında şöyle bir şey var. Sizin çok yoğun tempolu biçimde çalışmanız isteniyor ve bazı şeylerde özellikle sahayla bağlantılı işlerde, aktif olmanız gereken işlerde bu yoğunluğu en fazla 5-6 yıl sürdürebiliyorsunuz. 5-6 yıl sonra ya yükseleceksiniz ya da siz çıkıyorsunuz başka biri giriyor işe. Ve bu işin bir parçası gibi görülmeye başlanıyor. Yükselemezseniz de başka bir şey geçmek, yeni alternatifler aramak. O yüzden o eski bir iş yerine girerim ve oradan emekli olurum anlayışı çok fazla kalmadı. Böyle bir dilema da var. Yani şirketler bir yandan sürekli yeni bir enerjiyle gelen personel istiyor, çalışmasını istiyor. Ama bir yanıyla da eskisiyle karşılaştırdığınızda o zaman çalışanlar da kendini oraya ait hissetmiyorlar. Çünkü 5 yıl, 6 yıl sonra hesap yapması lazım. Başka bir işe yönelmesi lazım. Ve belki de bir sürü plaza çalışanın hep ikinci bir planının olması, B planını hazırlıyor olmasını bu da teşvik ediyor. Çünkü öngörülemez bir duruma doğru gidiyor. Ne olacağınız belli değil 10 yıl sonra. Bir de yaşınızla beraber işin temposunun da değişiyor olması lazım. Yani 25 yaşında yaptığınız tarzda 55 yaşında yapamazsınız. Yani o iş alanının içinde sizin yaşınıza uygun bir yere doğru yöneliyor olması gerekiyor. Ama iş yerlerindeki yapılanma, uygulama sizin neredeyse 24 saat işinize adamanızı istiyor. Yani özellikle bu yeni cep telefonları uygulamalarıyla, bağlantılarıyla falan zaten mesaiden sonra da şirketle bağınız kopmuyor. Size mesaj atılıyor, bilgi atılıyor, paylaşıyorsunuz falan. Sürekli orada olmanız isteniyor. Düşünün şimdi siz 55 yaşınıza geldiniz, çocuğunuz var, başka meseleleriniz var ama bir yandan hep şirketle bağlantınız olması gerekiyor. Yani o yüzden böyle bir istihdam politikasından kaynaklı bir sorun var. Benzer bir biçimde de kişiler de ister istemez yeni bir planlar yapmaya başlıyor. Bunların bir kısmı yeni iş açabilmek, kendi planları olabiliyor. Bir kısmı da şehrin dışında hayat kurma planları kurmaya başlıyor. İşte büyük bir metropolde olmanın şöyle bir etkisi var. Yoğun bir kent hayatı içine dahil oluyorsunuz. Evet kentin içinde hoşunuza giden şeyler var. Mesela üniversitede okurken, öğrenciyken bunu daha iyi kullanabiliyorsunuz. Ama mesai saatleri ne dahil olduğunuzda, kentin koşuşturmacası belli saatte işte olacaksınız, tekrar geri döneceksiniz falan dediğinizde aslında o kentte önemsediğiniz şeylerden de uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Sizin için anlamlı olduğunu düşündüğünüz şeylere bile ulaşmak zorlaşmaya başlıyor. Yani birincisi böyle bir durum var ve bir yanıyla da aslında yani tabii ki metropol olmak genel anlamıyla bir sorun ama İstanbul ayrıca çok verimli bir kent de değil. Yani
bir günde 2-3 işi birden gerçekleştirememeye başlıyorsunuz. Yani eğer işe giderseniz toplantıya gidemiyorsunuz. Ona giderseniz diğerine gidemiyorsunuz. Çünkü bir sürü zaman kaybettiğiniz bir şey var. İşe gidip gelmeniz ortalama işte 2 saat, 3 saatinizi alıyorsa bir zaman kaybediyorsunuz. Ve muhtemelen mesela kırsala geçenler ilk başta günün ne kadar uzun olduğunu farkına varıyordur. Yani çok yapılacak işler var ve işte sabah da 7'de kalktıysan 12'ye kadar çoğu işini yapıyorsun bile. Değil mi? Ama İstanbul'da zaten işe gitmek, geri dönmek falan derken büyük bir zaman kaybediliyor. Artı yani ben mesela İstanbul'da şöyle büyük bir kitle olduğunu düşünüyorum. Aslında her gün kullandığı yeri bilmeyecek hale de gelebiliyor. Yani mesela yeni kapıyı bilmeyen ama her gün yeni kapıyı kullanan çok kişi var. Metroda geliyor, alttan bildiği bir yeni kapı var değil mi? Metrodan geçiyorsun, aktarılıyorsun ama yukarıda bir yeni kapı var, hiç kullanmıyorsun. Yani bir sürü yerde altta biraz böyle köstebek gibi gidip geliyoruz. O yüzden de yabancılaşıyorsunuz. Mesela şöyle biri insan daha farklı bir şeyi kullanıyor. Düşünün ki Beşiktaş'tasınız, vapura bindiniz, Çengelköy'e gidiyorsunuz. O kişinin İstanbul algısıyla işte metro ile gidip gelenin İstanbul algısı aynı değil. O yüzden insanlar yavaş yavaş evet bir zamanlar sevdiği bir kent var, kullandığı bir kent var ama gündelik hayatında aslında çok uzaklaştığının farkında. Eskiden kent bir sürü sorunun çözüldüğü yer gibi bakılıyordu. Yani en iyi yaşam kentte gerçekleşiyordu. En düzenli iş kentte gerçekleşiyordu. En güzel konut değil mi? Bütün hepsi kentti, çözümdü. Yani 60'lar 70'leri düşünün. Kent sorunların çözüme ulaştığı yer gibi bakılıyordu. Ama son zamanlardaki eğilimlere, tartışmalara bakarsanız bu kenti kent yapan en temel öğeler bile işte AVM'ler, rezidanslar, siteler, iş anlayışları, bütün bunlar sorun olarak ortaya çıkmaya başladılar. İnsanlar artık doğayla iç içe yaşamak istiyor. Plaza, çalışmak denilen yer, cam büyük bir binada yaşamaktansa daha böyle ölçekleri küçük olan, işte bahçesi olan bir villa gibi bir yeri mesela bulmaya çalışıyor bir sürü şirket. Son dönemde kentin kendisi sorgulanmaya başladı. Kentin ve kentleşmenin kendisi sorgulanmaya başladı. Şeyler bile mesela güvenlikli siteleri düşünün. Aslında bir kentte olması gereken modern öğeleri bir kapsüle sıkıştırıyoruz. Küçücük bir yere sıkıştırıyoruz ve insanlara paketleyip veriyoruz. Yani zaten sokağının güvenli olması lazım. Sokağın güvenli olmadığı için sitenin içinde sana bunu sağlıyorlar. Zaten çocuğun oynayacağı bir park olması lazım. Bu olmadığı için onun içine dahil ediliyorsunuz ve böyle refah adacıkları oluştu şehrin içinde. Ya bu adacıkların içinde olacaksın ya da o zaman kentin şeylerini, eksiklerini daha fazla yaşıyor olacaksın. Ama bu refah adacıkları aynı zamanda bir refah şövenizmi de yaratıyor. Yani burada olup olmamak önemli bir meseleye dönüşüyor. Bakın bir sürü rezidans tanıtımlarına bakın, ayrıcalıklı hayat vaat ediyor. Hep ayrıcalık, yani birinin yapamadığını yapabildiğin bir yer gibi sunuluyor. Ve garip bir biçimde şöyle bir şey de var. Yani düşünün, size deseler ki belediye ayda sizde 1000 lira vergi alacak, herkes isyan eder. Ne oldu, burası sosyalist ülke mi, komünizm mi geldi falan diye, değil mi? Ama siteler ciddi aidatlar alıyorlar. Ama ne diyorsun? Bakın ben bu aidatı veriyorum, bu hizmeti sadece bana ver, başkasına verme. Yani şövenizm dediğim kısmı bu. Biz zaten bu kadar büyük bir parayı herkes veriyorsa bütün kent iyi bir kent olur, modern, düzenli bir kent olur. Ama ne yapıyoruz? Sadece benim çocuğum güvende olsun, sadece benim parkım olsun, sadece ben yüzebileyim. Böyle bir yere doğru giden adacıklardan oluşan ve araları boş alanlarında istenilmeyen, sorunlu olan bir kente doğru gidiyoruz. Ve şeyin sebebi de bu. Yani kentten, evet bu refah adacıklarına girdiğinde mutlu olabilirsin, korunaklı bir yerde olabilirsin ama çıktığın an tekrar o kentin içindesin, tekrar bu açmazın içindesin. Mesela bir 60'ların 70'lerin İstanbul'u büyük kentleriyle karşılaştırırsanız o zaman o kentlerde hangi semtte bulunursanız bulunun 20-30 dakikada daha sakin, doğayla iç içe olabileceğiniz bir yere ulaşabiliyordunuz. Sayfiye yerine, sahile vesaire. Ama şimdi muazzam bir kalabalıklık, aralarının girifli, açmaz olduğu, bağlantıların garip olduğu bir kente doğru geçiyor. Ve içinde kendimize yarattığımız adacıklar var. Ve bu adacıklara girebilmek adına da belirli işlerde çalışmanız gerekiyor. Profesyonel işlerde çalışmanız lazım. Çok yoğun çalışacaksınız. Temponuz olacak ve sonra da gelip o sitede, rezidansta yaşamaya çalışacaksınız. Ve hatta bütün şeyi de bir binanın içinde geçiyorsunuz. Yani orada yüzüyorsunuz, orada koşuyorsunuz, çocuğunuz orada hareket ediyor. Düşünün bir tane cam bir binanın içindesiniz. O da aslında bir
mekanı genel olarak kullanmaktan başka bir yere dönüşüyor. Yani Mars'ta hayat kursan böyle bir şeye dönüşür herhalde. Yani bunu rezidansın içine kurmaya çalışıyoruz. Ama karşısındaki bedeli ne oluyor? Kenti kaybettiğimiz bir yere doğru gidiyoruz. Büyük kentlerde olmak tabii ki başka yerlere göre yerleşim düzeni, hareketliliği, ritmiyle falan bir yoğun bir şey. Ama İstanbul'da artı bir düzensizlik var. Belki de insanların kaos demesinin, burada yaşamanın zor olmasını vurgulamasının bir sebebi de o. Artı bir keşmekeşlik var. En gelişmiş olan yerlerimiz işte Mecidiyeköy, Maslak değil mi? Burası iş merkezi diye görüyorsunuz. Onun bile ilk bir caddesi düzgün görünüyor. Bir arka caddeye girdiğinizde bambaşka bir keşmekeşlik var. Nereye park edeceksin, nereye gireceksin, kim nereyi kullanabilir? Bir de eşit biçimde kullanılan bir mekan da değil. Yani biri arabasını park edebiliyor, sen park edemiyorsun. Onun için bakıyorsun bir direği söküyorlar, anahtarı var, o adam park ediyor, yeri kapatılıyor. Böyle ufak ufak imtiyazların sağlandığı, aynı zamanda kimin giremeyeceğinin de tanımlandığı bir kent merkezinden bahsediyoruz. O zaman da işte o kaos denilen şey, kentin yükü daha fazla olmaya başlıyor. Ve insanlar bunu muhtemelen belirli saatlerde daha yoğun biçimde hissediyor. İşte mesai bitimindeki o şeyi düşünün, bütün o servislerin hareket ettiği anı düşünün değil mi? Birden hepsi hareket etmeye başlıyor, yollar kapanıyor vesaire. Böyle bir kaos ortamı var. Dediğim gibi bunun bir kısmı metropol olmaktan kaynaklı, bir kısmı İstanbul olmaktan. Yani böyle olması gerekmiyor her büyük kentin. Ama içinde böyle bir kendine göre yaratılmış imtiyazlarla beraber şekillenmiş bir kent. Başka kentlerde de olabilir tabii ama yani mesela bir Avrupa kentinde bu imtiyazların bu kadar aleni bir biçimde kullanabileceğini düşünmüyorsunuz. Yani bir sokağa park etme hakkı varsa vardır. Sen de park edersin, diğeri de park eder. Ama pastanecinin müşterisi park edebiliyor, sen edemiyorsan, vale 3 kat yan yana araba park ettiriyor, sen edemiyorsan bir imtiyazlılıklar üzerinden gidebilmek. İşte sen bir yerde duruyorsun, 3 kişi birden kornayı çalarken başka bir araba duruyor, çok sakin biçimde iniyor, anahtarını veriyor, herkes duruyor falan değil mi? Taksici bile sinirlenmiyor. Normalde her şey sinirlenen taksici bile sakin. Anlıyorsun ki orada bir kod var. Ha demek ki diyorsun burada o amcanın durma ve arabadan inme hakkı var. Ama siz birazcık acemilik yapın hemen kornayı yiyebiliyorsunuz. Yani İstanbul'da böyle kentin zorlukları bir yanıyla da böyle imtiyazlar yaratmış. Kar da yaratıyor bu. Park yeri olması valilere kim para versin? Herkes park edebilecekse neden böyle bir şey olsun? İşte güvenlikli site neden olsun? Yani bu kentin açmazları, sorunları karlılık sağlıyor. Değil mi? Yani sen mahallendeki okula çocuğu göndereceksen neden başka bir okula büyük paralar veresin, servise veresin? O yüzden bu imtiyazlılıktan bahsediyorum. O yüzden yani profesyonellere gelirsem buradan bir yanıyla tabii ki böyle bir kentli yaşamanın zorluğu üzerinden hareket ediyor. Bir kaos var. Özellikle de yaşam tarzı olarak bir şeyleri bir arada yapmak istiyorsan bir yandan yoğun bir çalışma tempon var. Bir yandan da diyorsun ki bir kafeye gideyim birazcık arkadaşlarımla muhabbet edeyim. Bir yerde konser izleyeyim. Birazcık sahile gideyim. Bunları dedin hepsini bir araya getirmek çok zor bir şey haline gelmeye başlıyor. Böyle bir açması var. Ama çoğu zaman tabii mesela plazaları bırakıp kırsal alana yaşamaya giden insanlar kent hayatının bu zorluklarını hatırlıyorlar. Çünkü anlattıklarını işte çok zordu, günde 2 saatimi, 3 saatimi harcıyordum falan. Ama tek başına bu yüzden kırsala gittiklerini düşünmüyorum. Çünkü eğer bu trafik, bu yoğunluk, bu kaos sorunu olsaydı İstanbul'da ilk gitmesi gereken minibüsçüler ve taksicilerdi. Sonra kuryeciler değil mi? Yani bütün bunlar aslında kentin bütün o yoğunluğunu, trafiğini, çilesini çeken birkaç meslekten biri. Daha da başka meslekleri de bulabiliriz. Ama bize ilginç gelen ne oluyor? Ve belki de gidiyordur, taksici giden de vardır. Takip bile etmiyoruz. Bize ilginç gelen ne oluyor? Aslında üst düzey, orta düzeylerdeki bir iş yapan bir profesyonel, yani kentte dair bir iş yapan biri birden kendi becerilerinden bambaşka bir yere geçiyor. Bu nasıl olduğu merak ediyoruz. Neden böyle bir şey gerçekleşti? Değil mi? Şimdi şunu diyebiliriz. İş ortamı çok yoğun. Bütün bu yoğunluğun içinde bunalıyor ve o yüzden terk ediyor. O zaman yine düşünüyoruz. Mesela doktorların da işleri çok yoğun. Yani inanılmaz bazı branşlarda gecesi gündüzü yok. Çok yoğunlar. Hastanede çalışıyor, sonra özel kliniği var. Oraya gidiyor vesaire. Muazzam bir yoğunluk içinde. Ama doktorların da ben böyle çok bırakıp birden tarıma başladığını falan duymuyorum. İşte bu iki şeyi karşılaştırdığımızda bana anlamlı gelen şey aslında bir sürü plaza çalışanın da yaptığı işten hoşnut değil. Yani işin anlamından hoşnut değil.
Evet, ne yapıyorsunuz? Türkiye'deki iyi bir üniversiteden eğitim almışsınız, belirli becerilere sahipsiniz falan. Ondan sonra Levent, Maslak, değil mi? Buralarda bir plazaya giriyorsunuz, bir işe giriyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz. İlk başlarda hoşunuza gidiyor, yavaş yavaş bir şirket ortamını tanıyorsunuz. Oradaki yükselmeye başlıyorsunuz, bazı işler çıkarıyorsunuz. Ondan gelen bir maddi olanaklar oluyor, onların üzerine bir yaşam tarzınız değişiyor. Ama bir yerde bence insanlar ya ben ne yapıyorum diyor. Yani yaptığım işin anlamı ne? Büyük bir tempo içinde, yoğunluğunda koşuyorsunuz ve yapılan işin anlamı yok. Mesela doktorda da tempo var ama sonuçta bir hayata, birilerinin hayatına dokunduğunu, sağlığına dokunduğunu, olumlu geliştirdiğini düşünüyor. Ve bence şöyle bir şey var, şirketler bir yandan Türkiye'deki en becerikli, kalifiye elemanı bünyesine dahil ediyor ama onlara yaptırdığı işler her zaman o beceriye denk gelmiyor. Yaratıcılıklarını yok ediyor veya yaratıcılık yaptığındaki çıkan işin bile anlamı olmayabiliyor. Yani değil mi? Bir iş yapıyorsunuz, beceri var ama bir bakıyorsunuz aslında şirketin kar etmesi ve bazen de tırnak içinde üçkağıtlarla kar etmesine olanak sağlamış oluyorsun. Ve bir profesyonel olarak bu da hoşunuza gitmeyebilir. Değil mi? Yani müşteriyi aldatabiliyorsunuz, yaptığınız işler üzerinden kandırabiliyorsunuz vesaire falan. Ve bu hoşuna gitmeyebilir insanların. Bir başka bir anlam arayışı var. İşte bu anlam arayışıyla beraber kent hayatına bakıyor, onu yapamıyor. Belki diyor, ne bileyim ben daha fazla kenti kullanabilseydim, bu yaşamın içinde olsaydım değeceğini düşünüyor. Ama bakıyor ki ayda bu önemsediği şeyleri bile ayda bir kere, iki kere yapıyor aslında. Ve belki de başka bir yerden atlayıp gelse daha fazla gezebiliyor. Ve bazen şöyle oluyor, İstanbul'da olmayan arkadaşı Biennale'ye gelmiş, tamamını gezmiş oluyor. Kendisi Biennale'nin olduğunu bile kaçırmış olabiliyor. Böyle bir açmaz da olduğunu farkına varıyor. O zaman yavaş yavaş diyoruz. Demek ki benim istediklerim yaşam tarzıyla bu işin sağladıkları örtüşmüyor. Özellikle de işte mesela doktorlar mesleğiyle karşılaşıyor. Bir yandan da iyi bir gelir elde ediyor. Bu iyi gelir üzerinden de evet ben anlamda bir gelir elde ediyorum, bir şeyler yapabilirim diyebiliyor. Geleceğe doğru yatırım yapabiliyor, yaşlılığa doğru hazırlığını yapabiliyor. Şimdi bazı plaza çalışanlarında bu da gerçekleşmiyor aslında. Orta düzeyde bir ücret alıyor. Yani plazada olmak sanki büyük bir olanaklarmış gibi sunuluyor ama oranın harcama kalemleri, kirası, işte çocuğunu okutmak istiyorsan koleje göndermen lazım. Bütün bunlarla getirince de tam örtüşmemeye de başlıyor. O zaman sorgulanmaya başlıyor kişiler bence. Şimdi köye gitmeye gelince yani köyde veya kırsalda yeniden bir hayat kurma, yani orada da birkaç tane farklı kulvar varmış gibi geliyor bana. Tek bir kulvar üzerinden ilerlemiyor. Yani bazıları gerçekten kent hayatı, kent hayatının ritmi, onun mantığı, mentalitesi bundan uzaklaşmak istiyor ve gidip kırsalda başka bir dünya kuruyor. Bir böyle bir güzergah var ve kırsaldan almak istediği bir şeyler de var. Olumlu anlamda yani kırsalın mantığında. Oradaki hayata bakış, sakinlik, dinginlik değil mi? Bir böyle bir eğilim var. Bazıları ise kırsala gidip aynı girişimci kafasıyla kırsalı dönüştürmeye başlayanlar var. Yani geliyor, şehirdeki şeyi de farkında, ihtiyacın da farkında. İnsanlar artık köy yumurtası istiyor, en doğal sabunu istiyor, kıyafetlerinin organik istiyor değil mi? Bütün bunlardan da haberdar ve burada kırsalda aslında bir girişimci kafasıyla yine İstanbul'la bağlantılı biçimde işler yapmaya başlıyor. Hatta bazen köyü bile dönüştürmeye başlıyor. Köylüye bile baskı yapıyor. Çalıştırdığı kişilerde de bir sanki bir CEO, tepelerinde CEO varmış gibi onları zorlayarak işler yapmaya başlıyor. Yani o yüzden birkaç kademe varmış diye düşünüyorum. Kırsala gidişin yöntemi olarak uygulamadaki çıkan sonuçlara bakarsak şöyle düşünüyorum. Yani bence bir kere denenmiş olması çok güzel bir şey. Yani tersini düşünün. Siz ömür boyu hep acaba kırsala gitse miydim? Ben bu kentin dışına çıksa mıydım diye düşünerek geçirebilirsiniz ki böyle geçinenler de var. Yani sürekli emeklilik planı yapanlar, işte gelecek sene bu işi bırakıyorum diye devam edenler var. Bir de gidip denemiş olanlar var. Yani bir gidiyorlar ve orada başka bir hayat, başka bir ritim olduğunu farkına varıyorlar. Yani kentin ritmi başka, kırsalın ritmi başka. Ve bunun içine dahil oluyorlar. Ve bir kere bunu denemek önemli bir şey. Yani kişiye kazandırdığı hayata dair, hayattaki bakış açısına bence önemli bir şey kazandırıyor. Kırsalın kendisini nasıl etkilediğini de düşünmemiz gerekiyor. Yani birincisi yavaş yavaş son zamanlarda çok değişik mesleklerden insanlar kırsala yerleşmeye başladı. Ve bana göre böyle kırsalda bir rönesans gibi bir şey gerçekleşecek. Gerçekleşiyor belki de. Çünkü bir sürü değişik meslekteki insan geliyor, orada yeni işler
yapmaya başlıyor. Uygulamalar yapıyor, tarımsal uygulama yapıyor, yeni ürünler üretiyor veya zaten var olan bir ürünü daha ilginç bir şekilde paketleyip, tanıtıp sunmaya başlıyor. Bu oradaki köylünün pratiğini de değiştirmeye başladı. Buradan ilginç sonuçlar çıkacağını eminim. Yani yeni beceriler, yeni uygulamalar, yeni üretimler çıkacak. Böyle bir ilginç bir yanı var. Ama riskli bir yanı ne? Bir yanıyla da insanlarda bu yavaş yavaş kırsala, ekolojiye ilgi arttıkça yatırımlar yapmaya başladılar. Özellikle sahil taraflarına, tarımsal alanın olduğu yerlere falan. Burada da tabii ister istemez o bütün emlak fiyatlarını, arsa fiyatlarını yükseltti. O zaman da bir yandan normal köylülük, üretim yapan insanlar ne yapmaya başladı? Satmaya başlıyor. Elindekilerini satmaya başladılar. Ama yeni gelenler aslında öyle büyük bir verimli anlamda tarımsal üretim yapmayabiliyor da. Yani arazi alıyor, işte yazın bir ay orayı kullanıyor. İşte oradan 300 litre bana zeytinyağı gelse yeter diyor. Ama aslında yavaş yavaş oradaki tarımı da öldüren bir eğilim de var. Bir sürü yer atıl olarak kullanılmaya başlanıyor. Ki yazlık bunun bir ayağıydı. Şimdi yazlık ve arazi birlikte olmaya başladı. O yüzden böyle bir risk de taşıyor. Oradaki eski tarımsal uygulamaların yok olması. Bir üçüncü önemli bir aşama, buraya kırsala gelenler yavaş yavaş şeyin de farkına varıyor. Aslında evet bir yandan kent hayatının nasıl sorunları vardı onlardan rahatsızlardı. Şimdi bir yanıyla da kent hayatında önemsedikleri bazı şeyler de var. Yaşam tarzları, tüketim kalıpları, onları da farkına varıyorlar. Onları da talep ediyorlar. Burası da önemli. Yani işte bir kafede oturmanın da bir başka anlamı var. Şimdi mesela köy kahvesinde bu olmayabilir. Şimdi siz gittiğinizde köy kahvesinde böyle büyük bütün gözler size bakıyor. Kim geldi? Aa yeni arkadaşıma geldi değil mi? Başka bir modlu olabiliyor. Şimdi kentin içinde bir kafeye gittiğinizde daha özgür hareket ediyorsunuz aslında. Bunu belki bir kırsalda bulamıyorsunuz veya bütün gözler ne yapıyorsanız onu takip ediyor. Bu farklı bir yaşam tarzına sebep oluyor. O yüzden yavaş yavaş da kırsalda şu şeyi de düşünmek gerekiyor. Kırsaldaki yaşamın döngüsünde yeni özelliklerin dahil olması gerekiyor. Bu sadece bu plazadan gelenler için değil, köylülerin çocuklar için de istenilen bir şey. Eskiden bir köylü hayatını idame ettirmesi önemliydi değil mi? Tartışmalara bakın, metinlere, işte köylü ne kadar ürünü kaçı sattı, bununla geçinebilir mi, seneye ne olacak falan. Tartışmalar bunun etrafında sürüyor. Ama şimdi köyde hayatını idame ettirenler bile bir sürü şey istiyor. İyi bir sağlık hizmeti istiyor. Çocuklarına iyi bir eğitim vermek istiyor. Değil mi? Bir sosyal hayat istiyor falan. O yüzden köyde bunlara erişilebilirliğin imkanlarının da artırılması gerekiyor. Bazı yerlerde bunun dengesini kurmak çok daha mümkün. Çünkü evet kırsal bir alandasınız, tarımla devam ediyorsunuz. 20-30 dakika ötenizde ve çok çabuk ki kent olanaklarına ulaşabiliyorsunuz. Bazı yerlerde ise bu daha zor. O yüzden yavaş yavaş kırsalın da değişeceğini tahmin ediyorum. Değiştikçe o kafamızdaki eski köylü yaşam tarzından başka bir yaşam tarzına evrilecek diye tahmin ediyorum. Bir yanıyla da hala o mantık üzerinden çalışanlar da var. Yani o girişimcilik ruhuyla kırsala bakan, kırsaldaki hayatını bile bir girişimcilik üzerinden pazarlayan. Yani böyle şey gibi oluyor. Bazen insanlar dünya turuna çıkıyor. 2 dakikada bir sosyal medyada paylaşıyor. Yani dünya turuna çıktıysan bırak gez, bırak artık değil mi? Ama onu duyurmaya da çalışıyor. Ben dünya turundayım, haberiniz olsun. Şimdi köye gitmiş, işte bakın bu domates çok farklı. Yani köyde herkes işte o günü domates yiyor. Kimse fotoğraf paylaşıp domates çok farklı demiyor. Onu bile hissettirmeye çalışıyor. Bu domatesi başka bir yerde bulamazsınız. Yani bana göre bu ikinci hamle hala kent mentalitesi içinde hareket ettiğini gösteriyor. Yani şimdi de bunun kıymetli hale getiriyoruz. Nasıl bir zamanlar işte Bodrum'a tatile gitmek kıymetliydi. Şimdi işte bir ekolojik köydeyim ve şu anda huzuru buldum, arınıyorum, detoks oluyorumu duyurmanın kendisi de aslında işte Bodrum'a gitmekten farklı bir şey değil. Yani kırsala en kaçtığın anda bile hala seni bu kent mentalitesi yakalıyor olabilir ve sen de bunu yeniden üretiyor olabilirsin. Ve o yüzden de ertesi yılda senin arkadaşların sırtına çantalar alıyor, onlar da atlıyor geliyor. Bir hafta doğayla iç içe olacağız diyor. Ama zaten köy hayatı öyle bir şey. Bu kadar abartmak gerekmiyor. O yüzden içinde farklı kulvarlar var diyorum. En kıymetlisi aslında o kent hayatını sorgulayan, ondan çıkmak isteyen bana göre. Diğeri yeniden üretiyor gibi. Aksine tekrardan kırsaldaki o şeyi de bozmaya başlıyor. Başka bir anlayışı, hayat anlayışını da bozmaya başlıyor. Kırsala yerleştiğinde girişimciliğe devam etmek isteyenler tabii ister istemez müşteri profili olarak da
kentteki o iyi bildikleri plazadaki insanları seçiyorlar. Çünkü hem onların neye ihtiyacı olduğunu ve neye kentte ulaşamadıklarını biliyorlar, hem de onların dilini biliyorlar. Yani öyle bir şey tanıtmalısınız ki cazip gelmesi lazım. İşte AVM'de edineceği bir şey niye sizden alsın? Değil mi? Ondan farklı bir şey ürettiğinizi iddia etmeniz lazım, sunmanız gerekiyor. O yüzden de müşteri profili ister istemez yine kentteki, plazadaki insanlar, belki ilk başta arkadaşları, sonra daha sosyal medya platformları kullanan daha geniş bir kitle olabiliyor. Mesela köylü neden buraya ulaşamıyor? Çoğu zaman da o iletişimi kuramıyor. Yani evet, aynı ürün belki köylüde de var ama o bağlantıyı kurmayı bilmiyor. Haberleşme, sosyal medya ağlarını kullanmasını bilmiyor. Hizmet sunumundaki tarzlar farklı. Şimdi işte plazadan giden girişimci paketlemesi, işte ürününü tanıtması, oraya anlam atfetmesi. Yani değil mi? Şu ürün şu şartlarda yetiştirildi diyor. Üzerine güzelliği kapatıyor. Organikliğini hissettirmek için bazı müdahalelerde bulunuyor ve bir iletişim dili kuruyor. Bunu mesela normal geleneksel tarım yapan kişiler çoğu zaman bilmiyorlar da. O yüzden böyle ister istemez yeniden bir bağlantı kuruluyor. Oradan çıkmak yerine benzer bir bağlantı kuruluyor ve ilginç bir şey oluyor. Aslında kent bir şekilde, yani bu tarıma olan, tarımsal organik ürünlere olan ilginin artmasıyla da bağlantılı. Kırsalda bu iş ritmini orada da dayatmaya başlıyor. Şimdi sen işte sipariş veriyorsun, diyorsun ki niye benim ürünüm gelmedi 2 güne? Niye böyle geldi falan dediğinde bakın birden o dayatmaya başlıyoruz. Bu şeye benziyor biraz. İstanbulluların tatil yapmasında da bu var. Yani 34 numaralılar böyle bir yere arabalarını da getirdiklerinde korkuyorsun, böyle 5-6 tanesi varsa. Çünkü bir anda tatile gelmiş ama hala o tempoda. Yani bir haftalık tatilde aslında 2 haftalık tatil yapmak istiyor. Değil mi? Yemekler hızlı gelmeli, her şeyi görmeli, bir anda denize girmeli, turistik yerleri gezmeli falan, böyle her şeyi bir arada sıkıştırılmış istiyor. Ama gittiği yerdeki sakin. Yavaş hareket ediyor. Yani buna benzer bir şey var. Yani o yüzden kentin dışından çıksanız bile bazen o ritimden kurtulamıyorsunuz kolay kolay. Ve plazayı bırakıp kırsala yerleşenlerle hala plazadakiler arasında bir bağ var. Böyle bir devam eden bağ. Şeyi bir de vurgulamak isterim. Bir ara bir reklam çıkmıştı. Bir finans sektöründen bir reklamdı. Orada İstanbul'la ilgili, böyle İstanbul'da bir monoton bir iş hayatı gösteriyor. Plaza gibi ofis işi yapan biri bunalmış durumda. Sonra tepeden navigasyonla yukarıdan bakıyor. İşinden evine giden sıkıcı, gri bir kent gösteriyor. Sonra birden o kişiyi alıyor, tatile gönderiyor. Böyle adada güzel bir yerde tatil yapıyor ve kredi kartı şunu hatırlatıyor, işte oraya bile gitseniz her türlü hizmetimize ulaşabileceksiniz. Şimdi bir anıyla bakın, sanki böyle birine piyango çıkmış ve tatile gitmiş gibi görünüyor. Ama bunu ne sağlıyor? Kredi kartının çalışıyor olması. O neye dayanıyor? Senin diğer meslektaşlarının bu işini devam etmesine bağlı. Değil mi? O banka çalışacak, bütün işlemler çalışacak ki sen tatilde kafana hiçbir şey takmadan kredi kartını kullanabilesin. Tabii bir de bir ay sonra onu ödemen gerekecek. Onun için de tekrardan o cenderenin içine girmen gerekiyor. O yüzden böyle bir döngü var. Ve döngü arada bir seni tatile çıkartabilir, gönderebilir işte, ama bir yanıyla da hala o plaza bir yerde çalışmaya devam ediyor. Köyün ayrı bir ritmi var, kesinlikle ayrı bir düzeni var. Bir kere hangi ürünü üretiyorsunuz, onunla bağlı bir çalışma temposu var. Hiç çalışmadığı zamanlar da olabiliyor, daha az, yavaş aldığı ama çok yoğun çalışılan zamanları da var. O yüzden böyle dışarıdan bakıldığı gibi de değil. Yani bazen de insanlar diyor ki ya sürekli kahvede oturuyorlar. Ama sabah 6'da kalkmış, hayvanlarına bakmış, ondan sonra gelmiş olabiliyor. Veya işte ürüne sabah gitmiş, bazı uygulamaları yapmış ürünle ilgili, ondan sonra gelmiş oturabiliyor. O yüzden bizim böyle kentten bakışımızda da sorunlar var. Artı zaten özellikle sen şeyden rahatsızsan, kentin temposundan, kentin yoğunluğundan sorumluysan, rahatsızsan, neden şey istiyorsun? Yani kırsalda da aynı tempoyu istiyorsun. Nasıl ki domatesin organik daha iyi yetişeceğini düşünüyorsun, mutlu olacağını düşünüyorsun. Yani insan için de bu geçerli. Yani bizim bütün şeyimizi düşünün. Yani kent hayatında kurduğumuz, çocuğu 5 yaşında çocuğun sırtına çantayı yükleyip başlıyorsun. Hadi git öğren, eğitim al, değil mi? Bakın böyle bir temponun içine sokuyorsunuz. Ve çoğu zaman çocuklar istemiyor bile. Yani ben niye gidiyorum? İşte iyi bir işe giresin diye.
8 yaşındaki çocuk diyor niye ben iyi işe gireyim? Yani ne alaka değil mi? Şimdi başka bir hayat şeyi var ve bu dayatılıyor. Şimdi kırsalda bu yok. Yani bu olmamasının da olağan bir yanı var. Ya, ama ne yapmaya başlıyor? İnsanlar buralara gelince, girişimcilik yapmaya başlayınca, özellikle de müşterisi de kentlerdeki biri olunca onlara ürün yetiştirmeye başlıyor. O zaman belli bir emek profilini istiyor ve bazen bu köydeki emek profiliyle örtüşmüyor. Köylü daha rahat etmek istiyor veya belli saatlerde çalışıyor, iş anlayışı farklı. Yani orada çatışma olması, uyuşma olmaması, yani bunu şeyde de yaşanıyor. Mesela kırsal alanda fabrika kuranlar da yaşıyor. Bazen de böyle eleştiriler var. İşte buradaki insanlar çok iyi değil, daha iyi bir emeğe ihtiyacımız var. Aslında tersinden neyi söylüyoruz? Bu insanlar proleterleşmemiş diyoruz. Ve talep ettiğimiz şey proleterleştirmek oluyor. Bu da bana göre hazin bir şey. Yani bunu talep ediyor olmak. Ama başka bir dili kurabilmeyi de öğrenmek gerekiyor. Ve bunu becerebilen insanlar da var. Gidiyorlar, oradaki insanlarla bağlantı kurup yeni bir iletişim dili kuruyor. O yüzden hem kendinden bir şeyleri dönüştürmeye razı olman gerekiyor, hem de karşındakinin bir şeylerini dönüştürmesine razı olmak gerekiyor. Bu yeni bir deneyim. O yüzden bir orta yolu bulmak gerekiyor. Ama ben bu işi biliyorum, böyle olacak dediğinizde aslında CEO'nuzu siz kırsala getirmiş oluyorsunuz. Yani ondan kurtulmaya çalışıyorsanız bence yanlış bir yol.